arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bazlama ya da pita ekmeği yapacağım. Hemen başlıyorum. Öncelikle kaba 1 bardak ılık süt alıyorum ve yarım bardak ılık su ilave edeceğim. Ve üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant maya ilave edip biraz karıştırıyorum. Şeker ve mayanın çözülmesini, erimesini sağlayacağım. Kapağını kapatıp bir 5 dakika mayanın daha da kabarmasını sağlayacağız. Ve gördüğünüz gibi köpük köpük olmuş. Mayamız daha güzel kabaracak, hamurumuz çok kolay kabarmış olacak. Şimdi de 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Yarım bardak yoğurt ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip karıştıracağım. Şimdi de unumu eklemeye başlıyorum arkadaşlar. Toplamda 6 bardak unum var ama 6 bardağında hepsini kullanmayacağım. Kontrollü bir şekilde unumu ekleyeceğim ve yoğurmaya başlayacağım. Artık elimle yoğurmaya başladım. Dediğim gibi unumu kontrol ediyorum. O şekilde ilave ediyorum. Yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Her halükarda elimize yapışacaktır hamur. Hamuru toparlamaya çalışıyorum. Tezgaha alıp yoğurmaya devam edeceğim. Elime her ne kadar yapışsa da unumu çok az alıp yoğurmaya devam edeceğim. Ele yapışan bir hamur olacak. Hep elimize yapışan bir hamur oldu ama ne kadar az unla yoğurup devam edersek hamurumuz o kadar kaliteli ve puf puf bir hamur olacak. Ben yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğurdum. Burada kısa kesiyorum. Böyle biraz şekil verip düzeltiyorum hamurumu. Kabı alacağım. İçine biraz un serpip hamuru kabın içine koyacağım. Ağzını kapatıp 1 saat boyunca mayalandıracağım. Eğer serin ortamdaysanız muhakkak hamurunuzun dışını yünlü veya kalın bir örtüyle sarmayı unutmayın ki mayasını daha kolay alsın. 1 saat sonra hamurum mayalandı gördüğünüz gibi. 2 saat tutarsanız bu tamamen silme bir hamur olacak ama bazlama ya da pita ekmeklerinde bu kadar mayalanma yeterli. Şimdi kesme kartıyla biraz üzerine unluyorum yapışacağı için. Hamurumun havasını alıp toparlayacağım ve tezgahın üzerine alacağım.
Tezgahta da çok az unla yine biraz yoğuruyorum hamurumu. Şimdi kesme kartıyla hamuru tam 10 parçaya böleceğim. Göz kararı ayarlamaya çalışıyorum. İlk önce 5 parçaya ayırdım ve bezeler oluşturacağım. Daha sonrasında da kalan diğer yarısında 5 beze yapacağım. Ve açmaya başlayacağız ekmeğimizi. Hamuru dıştan içe doğru toparlayıp sıkıştırıyoruz parmak uçlarımızla. Ters çeviriyoruz ve yuvarlıyoruz. Bu şekilde 10 adet beze elde edeceğiz. İki, 4, 6, 8, 10. 10 adet bezemizin üzerini örttük. İlk hazırladığımız bezeyle başlayarak ekmeklerimize şekil vereceğiz. Ben merdane ile açıyorum. Oklavayla da açabilirsiniz tabii ki. Büyüklük size kalmış ama bu kadar büyüklük yeterli bence. Bir tepsiye 5 adet bazlamamızı koyacağız. Ve fırına o şekilde vereceğiz arkadaşlar. Beşinci hamurumu da açtım ve tepsime yerleştirdim. Gördüğünüz gibi bir tepsi tam 5 tane pita ekmeği ya da bazlama alıyor. 2 tepsi 10 adet bazlamalarımız hazır. 180 derecede turbo ayarda fırına gönderiyorum ve hızlıca size nasıl balon gibi kabardığını ve kızardığını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 15 dakikada balon gibi kabaran ekmeklerim de hazır. Çok güzel de piştiler ve içleri de hamur asla kalmıyor. Birazdan göreceksiniz.
Ekmeklerim sıcacık 2 tepside pişti. Kısa sürede yapabileceğimiz bu bazlama ya da pita ekmeklerimizi keyifle tüketebiliriz. Sağlıklı bir şekilde evde ekmeğimizi kendimiz yapabiliriz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumları bekliyorum. Şimdi ekmeğimi ikiye bölüyorum, bazlamamı. Göreceksiniz içi kesinlikle hamur değil ve balon gibi pişen harika mis kokulu ekmeklerimiz hazır. Ben şimdi içine döner koyup bir güzel servis yapacağım. Yanında garnitürle nasıl isterseniz yiyebilirsiniz. Sıcacık dönerlerimi de içine yerleştiriyorum ve harika bir puf puf kabaran balon ekmeğim, bazlama ya da pita ekmeğim. Siz ne demek isterseniz. Biz çok severek yiyoruz bu şekilde. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Şimdiden deneyen herkesin eline emeğine sağlık. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.